Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kesirleri sıralama konusunu anlatacağım. Yani büyüklüklerine göre karşılaştırmak, büyükten küçüğe doğru veya küçükten büyüğe doğru sıraya koymak. Pay ve paydaları eşit olanlarla başlayacağız ilk önce. Devamında pay ve paydaları farklı olan kesirlerde ne yapacağız? Bunları göstereceğim ve devamında da bir doğal sayı ile bir kesri nasıl karşılaştırıyoruz? Bu konuları sizlere anlatacağım. Alıştırmalar, örnekler göstereceğim. Hemen başlayalım. Şimdi pay veya paydalarının eşit olması durumunda bakın şurada bir örneğim var. 3 bölü 8, 5 bölü 8 ve 2 bölü 8. Şimdi resimler olduğunda işimiz kolay. Resimler olmadığı zaman ne olacak? Paydaları eşit bakın. 8, 8, 8. O zaman pay kısmına bakacağız. Pay kısmı çok olan, yani şuradaki sayılardan çok olan kesir diğerlerinden büyüktür diyeceğiz. Şimdi bakın 3 bölü 8 zaten şurada görüyorsunuz. 5 bölü 8 ortada. 2 bölü 8 de altta. Ve şuradaki resme baktığınızda hepsi 8'e ayrılmış bütünler. Buradaki 5 tane boyanan diğerlerinden fazla olduğu için ne yapacağız? Şöyle sıraya koyacağız. 5 bölü 8 büyüktür diyeceğiz. Sonra ikinci olarak 3 bölü 8 ve sonra en küçük olan 2 bölü 8 diyeceğiz. Şimdi yan tarafta ise bu kez pay kısımları aynı olduğunda ne yapacağız? Tam tersini yapacağız. Şöyle pay kısımları eşitse yani 3, 3, 3 bakın. O zaman paydaya bakacağız. Payda kısmı az olan kesri seçersek bu kesir diğerlerinden büyük oluyor. Yani şuradaki pay kısımları aynı. Paydalara baktım. 5, 9 ve 17 var. Ben 3 bölü 5'i seçmeliyim en büyük bulmak için. Resimlerden anlayabilirsiniz. Bakın sebebi ne? Şöyle. Mesela buradaki birinci bütünde 3 parça boyanmış. Burada da 3 parça boyanmış. Burada da 3 parça boyanmış. Ama birinci bütünde bütün 5 eşit parçaya ayrılmış. Daha büyük olmuş parçalar. Ortadakinde 9 parçaya ayrılmış. Biraz daha minik olmuş parçalar. Diğerinde ise 17'ye ayrıldığı için aynı bütün parçalar minicik olmuş. 3, 3, 3 olduğunda tabii ki buradaki daha büyük oluyor. O zaman şöyle sıraya koyabiliriz. Şuraya yazayım en iyisi. 3 bölü 5 büyüktür diyeceğiz. İkinci olarak 3 bölü 9. Diğerinde ise en küçük olarak 3 bölü 17 yazmalıyım. İşte böyle sıraya koyuyoruz. Şu kısım, şu yazılar önemli. Bir daha tekrar edelim. Paydalar aynıysa pay kısmına yukarıya bakıyorsunuz. En çok olan en büyük oluyor. Burada ise paylar eşit olduğunda, üstteki sayılar aynı olduğunda alttakilerden az olanı seçiyorsunuz. Böylece büyük olan kesri buluyorsunuz. Şimdi diğer kağıdımızda pay ve paydası eşit olmayan kesirlerde ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Genişletme veya sadeleştirme uygulayacağız. Ve bu yolla ya pay kısmını eşitleyeceğiz ya da payda kısmını eşitleyip sonra az önceki öğrendiğimiz bilgilere göre değerlendireceğiz. Şimdi bakın şurada 3 tane kesir var. Ben bunları büyükten küçüğe doğru sıraya koymak istiyorum. Bakıyorum yukarıda 2 var, 4 var, 11 var. Bunları birbirine benzetmek biraz zor. Alttakilere bakıyorum 3, 9 ve 27 var. İşte bunlar birbirine benzeyebilir. Nasıl benzeyebilir? Burada 27 var ya 9'u 27 yapabiliyorum. 3'ü de 27 yapabiliyorum. O zaman gerekli olan rakamlarla ben bunları genişleteceğim. Yani mesela şuradaki kesri 9 ile genişletirsem çünkü 3 kere 9 27 olacak ve buna benzeyecek. Hemen genişletip yeni halini şuraya kenara yazayım. 9 kere 3 27. Tabi üst tarafı da çarpıyorum. 9 kere 2 18. Yeni hali bu oldu. Bunu ne yapmalıyım? Bunu da 3 ile çarpmalıyım. Çünkü 3 kere 9 27 olacak yine. Hemen çarpıyorum. 3 kere 9 27. 3 kere 4 12. Buradaki zaten paydası 27 olduğu için aynı şekilde yazabiliyoruz. Şimdi ne oldu? Bakın paydalar aynı oldu. Paydalar aynı olduğunda en büyük olanı seçiyordum. Yani burada en büyük olan 27'de 18. Yani 2 bölü 3 kesri en büyükmüş. O zaman sıraya koyalım. Bu yeni halini de yazabilirsiniz. Fark etmez. Ama ben ilk haliyle göstereceğim. 2 bölü 3 büyüktür oldu. Sonra 27'de 12 yani 9'da 4 kesri ikinci sıraya geldi. Ve en küçük olan 27'de 11 oldu.
İşte bu şekilde davranacağız. Peki tam sayılı kesirler olduğunda ne yapacağız? İlk önce tam kısımlara bakacağız. Bunları karşılaştıracağız. Eğer tam kısımlardan biz anlayabilirsek gerisine bakmaya gerek yok. Ama tam kısımlar birbiriyle aynı ise, eşit ise bu kez yanlarındaki kesir olan bölümlere bakacağız ve buna göre karar vereceğiz. Şimdi bakın burada 2 tam 63 bölü 74 var. Burada da 3 tam 1 bölü 3 var. İlk önce tam kısımlara baktığımızda zaten belli oluyor kimin küçük olduğu. Çünkü 2 tam 3 tamdan daha az. Yanındakilerin artık bir önemi kalmadı. O zaman ben buraya ne yapacağım? Şöyle işaret koyacağım. Yani bu taraf küçük, bu taraf büyük oldu. Peki şunlara bakın. Tam kısımlar aynı. 4 ve 4. O zaman yandakilerle karar vereceğim. Fakat yandakilerde paydalar aynı değil. Pay kısımları da aynı değil. O zaman ben bunları birbirine benzetmeliyim. Genişletme yapmalıyım veya sadeleştirme. Burada genişletme yapıyorum. Şöyle bakın şu 2'yi 6 yapabilirim. 8 ile 7'yi bir yerde buluşturmak daha zor şu anda. O zaman ne yapalım? Biz buradaki kesri genişletelim. 6 olması için kiminle çarpmalıyım? 3 ile çarpmalıyım değil mi? Hemen yeni halini yazalım. Şimdi genişletme yaparken tam sayılarda başındaki tam kısmı çarpmıyoruz. O duruyor 4 olarak. 3 kere 8 24 oldu. 3 kere 2 6 oldu. Şimdi diğerini de yazıyorum. Bakın 4 tam 6 bölü 7. Buna göre karar verelim şimdi. 4 tam 4 tam. Bunlar eşit. Pay kısımları aynı bakın. 6 ve 6. Ne yapıyorduk? Pay kısımları aynı olduğunda paydadaki az olanı seçiyorduk. Yani şu kesir daha büyük. Buradaki kesir daha küçük yani. O zaman buradaki işaretim de yine bu şekilde olacak. Yani buradaki 4 tam 2 bölü 8 küçüktür. 4 tam 6 bölü 7'den demeliyim. Şimdi bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırırken ne yapacağız? Mesela 5 ile 7 bölü 4'ü karşılaştırıyoruz. Bunu iki yoldan size göstereceğim. Önce normal öğrendiğimiz, okulda da öğrendiğiniz yolu göstereceğim. Sonra bir de kısa yolu göstereceğim. Şöyle, şimdi 5 ile 7 bölü 4'ü karşılaştırırken ilk önce ben bunu tam sayılı yapmalıyım. Çünkü burada bir doğal sayı var. 7 bölü 4'ü nasıl tam sayılı yapıyorduk? 7'yi 4'e bölüyorduk. Bir kere var. Bir kere 4 4. Ne kaldı? 3. Yani bu kesir ne oldu? 1 tam 3 bölü 4 oldu. Şimdi bakın 5 mi daha büyük? 1 tam 3 bölü 4 mü daha büyük? Tabii ki 5 buradaki 7 bölü 4'ten o zaman büyük oluyor. 1 tam 3 bölü 4'ten büyük. Buradaki büyük olanı anladım. Peki kolay yolu neydi öğretmenim derseniz şöyle, onu da şöyle şurada göstereyim ayrı bir şekilde. Şöyle yapın sevgili öğrenciler. Buradaki 5 doğal sayısı ile aşağıdaki paydayı çarpın. 5 kere 4 ne yapıyor? 20 yapıyor değil mi? Şuraya yazın onu. Ve sonra şu 20 ile şuradaki 7'yi bakın şu ikisini karşılaştırın. Kim çok? 20 olan taraf daha çok. 7'den fazla değil mi? O zaman buradaki 5'in fazla olduğunu, büyük olduğunu anlarsınız. O zaman biz buraya 5 ile 7 bölü 4 arasına böyle bir işaret 5 büyüktür 7 bölü 4'ten demeliyiz. Şimdi isterseniz şunu yapalım ikincisini. Önce normal yoldan yapalım. Sonra kısa yoldan yine yaparız. 39'u 5'e bölelim. Şunları ayıralım karışmasın. 39'u 5'e bölelim. Bakalım kaç tam kaç nasıl kesir olacak. Ne var? 5 kere 7 35. 7 tane var. 4 kaldı. Şimdi bu ne oldu? 7 tam 4 bölü 5 oldu. Şimdi buraya bakalım. 7 mi büyük? 7 tam 4 bölü 5 mi büyük? Tabii ki burası daha büyük. Niye? Çünkü burada 7 tane bütün var. Burada 7 tane bütün ve daha fazlası var. O zaman 7 sayısı küçüktür 39 bölü 5'ten diyeceğiz. Peki kısa yolu uygulayalım. Ne yapıyorduk? Şu 7 ile 5'i çarpıyorduk. 7 kere 5 35. 7'nin olduğu yere yazıyoruz. Ve şimdi bu 35 ile 39'u karşılaştırın. 35 daha az değil mi? O zaman şöyle olacak. 7 küçüktür 39 bölü 5'ten diyeceğiz. Şöyle yuvarlak için alayım. İç içe geçti biraz çözümlerim ama olsun. Şimdi şunu da yapalım. İsterseniz önce kısa yoldan yapalım. Bakın 8 ile 2'yi çarpalım. 8 kere 2 16. 16 sayısı 15'ten çok olduğu için o zaman buradaki küçük olacak yani. İşaret şöyle olacak. Şimdi normal yoldan yapalım. 15'i 2'ye bölelim. 7 kere 2 14 ve 1 kaldı. Yani 7 tam 1 bölü 2 oldu.
7 tam 1 bölü 2, 8 yazdığım zaman karşı tarafa bakın 7 ve 8. Tabi burası daha küçük değil mi? İşaretimiz böyle olacakmış. Şimdi bir tam sayılı ile bir doğal sayıyı karşılaştırıyoruz. Buradaki tam kısımlara baktığımız zaman zaten belli oluyor. Burada 2 tam var, burada da 2 tam var. Ama bu baştaki şeyin tam sayılı kesirin fazlası da var. 2 doğal sayısından. O zaman bizim buradaki işaretimiz ne olacak? 2 tam 3 bölü 8 büyüktür 2 doğal sayısından diyeceğiz. Burada ise bakın tam kısımlara bakın 1 ve 3 var. 3 doğal sayısı. Burada 1 tam var. Yanındakilerin bir önemi kalmadı. 1 tam 12 bölü 25 küçüktür 3 doğal sayısından diyeceğiz. Son olarak birkaç tane alıştırma yapıp dersi bitiriyorum. Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım diyor. Şimdi bakıyorum pay kısımları farklı, paydalar farklı. Hemen kimi benzetebilirim kolayca? Şunları alttakileri benzetebilirim. Bunu 24 yapabilirim. Bunu da 4 ile genişletelim. 4 kere 6 24. 4 kere 4 16. Bunu 2 ile çarpıyorum. 2 ile genişletiyorum. 2 kere 12 24. 2 kere 6 12. Ve burada ne var? 15 bölü 24 var. Şimdi kim büyük oldu? Baştaki bakın 6'da 4 kesri büyük oldu. Çünkü 24'te 16. Sonra ikinci bu. Üçüncü bu oldu. Sıraya koyalım isterseniz şuraya. 4 bölü 6 büyükmüş. Sonra en sondaki 24 bölü 15 büyükmüş. Sonra da en küçük olan 12'de 6'ymış. İşte bu şekilde sıraya koyduk. Burada tam sayılar var. Tam kısımlara bakıyorum 3, 3, 3. Buradan anlayamadık. Ne yapmalıyım? Yanındakileri bu sefer eşitlemem gerekiyor. Hemen eşitliyorum. Bunu 30 yapacağım. 6 ile genişleteceğim. Bunu da 2 ile genişleteceğim. Ha öğretmenim biz bunları bileşik kesre çevirsek olmaz mı? Olur. İsterseniz bunları bileşik yaparsınız. O şekilde karşılaştırırsınız. Fark etmez. Şimdi yeni hallerini yazalım. 3 tam 6 kere 2 12 ve 30. Burası 3 tam 8 oldu ve 30 oldu. Burası da 3 tam 19 bölü 30 oldu. Şimdi kimin büyük olduğunu anlayabiliyoruz. Bu sefer sıraya koymayayım. Birinci, ikinci olarak yazayım. Çünkü yer kalmadı. Demek ki burada en büyük olan şuymuş. Bu birinci oldu. Birinci diyelim. Sonra kim oldu? Bakıyorum şurası oldu. Yani 3 tam 2 bölü 5 ikinci oldu. Bunu da ikinci diyelim. Ve şu kesirde, ortadaki kesirde en sonuncu küçük oldu. Yani üçüncü oldu. Şöyle noktalarını da koyalım. Bu tarafa bakalım. 5 var, 17 bölü 3 var. Bir de 5 tam 1 bölü 3 var. Ne yapacağım? Şunu tam sayılıya çevireyim. O zaman her şey ortaya çıkacak. 17'yi 3'e böleyim. 3 kere 5, 15. Ne kaldı? 2 kaldı. Yani şöyle oldu. 5 tam 2 bölü 3 oldu. Şimdi bakalım. 5 var. 5 tam 2 bölü 3 var. 5 tam 1 bölü 3 var. Evet bu ortadaki daha büyükmüş. Çünkü tam kısımlar aynı. Yandakilere baktığımızda 3'te 2, 3'te 1'den daha çok oluyor. Bunun zaten yanında bir şey yok. O zaman 17 bölü 3 en büyükmüş. Büyüktür diyelim. Sonra şu kesir 5 tam 1 bölü 3 gelecek. Ve en küçük 5 doğal sayısıymış. Şunların arasında da ne yapalım? Küçüktür büyüktür işareti yapalım. 1 ve 87 bölü 95. Şimdi burada hiçbir şey yapmanıza lüzum yok. Çünkü niye? Bir tane doğal sayı burada bir basit kesir var. Basit kesirden daha büyüktür yani bir doğal sayısı. Çünkü basit kesirler birden küçüktür yani. O zaman şöyle işaret koyacağız. 1 büyüktür diyeceğiz. Şuna bakalım 12 bölü 4. Burada ne var? 3 var. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman ne çıkıyor? 3 tam çıkıyor değil mi? Şöyle yazalım. 3 tam. Karşıda da 3 oluyor. O zaman ben buraya ne yapmalıyım? Eşittir işareti koymalıyım. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.